Herkese merhaba arkadaşlar. Tekabolic 2'nin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüm arasında ben buradaki kısmı canlı yayında sizlerle birlikte düzelttim. Hatırlıyorsanız burayı biz crafterlarla birlikte yapıyorduk. Onu değiştireceğimi söylemiştim. Hepsini tam otomatik burada yaptığımız gibi yapacağımı söylemiştim. Ve ben onun için burada büyük bir platform yapmıştım. Ama buradaki 4 tane makine bunların tamamını, buradaki gördüğünüz minerların tamamını işlemeye yeterli kaldı. O yüzden şu anda 4 makineyle yapıyoruz. Bunları nasıl yaptık? Öncelikle bunları yaparken buradaki storage bus'ı kaldırdım. Storage bus kullanmıyoruz artık. Neyi kullanıyoruz? Bizim Laser IO'yu kullanıyoruz. Laser IO içerisinde item kartın içerisinde stock upgrade yaparsanız ve içerisinde bir tane counting filter koyup eşyaların ne kadar burada stackleneceğini belirlerseniz, mesela burada ben demişim ki burada üretilen tüm madenleri koymuşum ve içerisindeki chest'te 64'er tane biriktir demişim. Bunların daha fazla birikmesinin sebebi daha önce benim gelip böyle elle bu şekilde buraya koymam. Şu anda bunun içerisinden bir tane aldığım zaman ya da 32 taneyi aldım, direkt olarak geri doldurdu. Burada Ender Chest'e aktardık. Bu arada bu Ender Chest'ler normal bildiğiniz Minecraft'ın Ender Chest'i gibi çalışır. Tek farkı var. Bu üzerinde 3 tane renk var bunların. Bu renkler hangi Ender Chest'in hangi Ender Chest'e bağlanacağını belirler. Yani buraya gelirsek mesela bu da beyaz beyaz beyaz. O da beyaz beyaz beyaz. Üçü de beyaz yani bunların. Bunu açtığım zaman bu ilk chest birbirine bağlı ama bu farklı bir chest. Buna 3 tane yeşil koydum. Bu chest başka bir channel'a bağlı. Şimdi buradaki sistemi nasıl yaptım? Kısaca özetleyeyim. Bunun down kısmından yani alt kısmından buranın içerisine işlenecek olan eşyaları tanımladım. Bu şekilde bakarsak enrichment chamber içerisinde bunlar işleniyor mesela. Channel 1'den bunları koyuyoruz. Daha sonra birden fazla işlenen şeyler var. Mesela ne gibi? Buradaki ancient debris gibi. Bunu da down kısmından channel 1'den koydum. Ama bunu tekrardan turuncu channel'dan çektim. Daha doğrusu diğerlerini channel 0'dan koydum. Bunu channel 1'den çektim. Channel 1'den çektiğim şey de tekrardan burada işlenecek diye 4. dry scrap'i buraya koydum. İşlenenler buraya gelip burada tekrardan işleniyor. En sonunda Channel 2'den burada tamamen işi bitmiş eşyaları çekip buradaki chest'in içine aktarmasını istedim. Gördüğünüz gibi burada işlenen tüm eşyalar buradaki chest'in içerisine aktarılıyorlar. Şu anda hatta safirler dolmuş durumda. Buradaki Induction Smelter'da safir, ruby ve peridotu işledik. Bunun sebebi de bunun kullanımlarına bakarsak Enrichment Chamber'ın içerisinde 1'e 3 oranla veriyor. Evet, daha fazla veriyor. Induction Smelter'da 1'e 1.5 veriyor. Şu alttaki Additional Chance dediği %50 ihtimalle bir yerine 2 tane çıkartıyor demek. Yani ne demek oluyor? Bir tane safir oradan 1.5 safir elde ediyoruz. Burada 3 elde ediyorduk ama bunun şöyle bir sorunu var. Bunu Crystallizer'da tekrardan geçirmemiz gerekiyor ve Crystallizer çok yavaş çalışıyor. O yüzden bu 3 maden de burada işlemeye yetersiz kalacaktı. Onu yapmak yerine dedim ki burada birazcık verimlilikten feda edelim ama daha hızlı çalışsın. Zaten buralar olabildiğince fazla şekilde üretiyor. Hatta burada safirleri görüyorsanız dolmuş durumda buradaki Ender Chest'in içi. Orada oluşan malzemeleri de ben tekrardan geldim buraya koydum. Buradaki chest oradaki chest'le aynı işlemi yapıyor. Buradan da alıp bizim driver controller'ın içerisine aktarıyoruz bunları. Driver controller'lar da bu şekilde buralara aktarıyor. Şimdi buradaki safiri biz driver'ları koymadığımız için sanırsam burada koymayı unutmuşuz onu. Oradaki Ender Chest'in içerisinde dolmaya başladı. Şimdi buraya gelip koyduğum zaman gördüğünüz gibi yukarıda sayısını görebiliyorsunuz. Bunun içerisinde hızlı bir şekilde aktardı bunları. Ben bunlara bir de şöyle bir şey yaptım. İçerisine hem Void Upgrade hem de Storage Upgrade taktım. Bunu Emerald seviyesinde yaptım. Emerald seviyesi 32 kat daha fazla eşya depolamasını sağlıyor. Biz eskiden hatırlıyorsanız mesela bunlarda sadece Gold kullanabilmiştik. Gold'lar 8 kat arttırıyordu. Bu tek başına 32 kat arttırıyor. Hem bunu koyuyorum hem de bir tane Void Upgrade koyuyorum ki buranın 32 kart arttırılmış hali bile, yani 64.000 tane eşya buraya dolsa bile daha fazla gelen eşyaları bu driver otomatik olarak silecektir. Bunu yapma sebebim de şu. Buradaki makinelerde biz herhangi bir doluluk oranına göre bir durum belirlemiyoruz. Ne kadar eşya gelirse hepsini işliyor. Bunu yapmazsak buradaki chest'in içi tamamen dolacak. Buradaki enrichment faktörünün içerisi tamamen dolacak. Ve diyelim ki içerisi diamond'la doldu. Diğer malzemelerin hiçbirini işleyemeyecek hale gelecek. O yüzden bunları bu şekilde bıraktık. Ayrıca burada ufak bir otomasyon daha yaptık. Bu otomasyon ne? Burada hatırlıyorsanız tekliğim ingotları üretiyorduk biz. Bunları ben otomatikleştirmek istedim. Onu da şu şekilde yaptım. Buraya bir tane pattern oluşturdum. Bizim bu gereken malzemeleri pattern'a tanımladım ve buradaki yukarıdaki chest'e koymasını istedim. Buna dikkat edin, direkt olarak bunun içerisine koyamazsınız. Üzerine koyduğunuz envanterden eşyayı çeker bu otomatik olarak. Bunları bu şekilde ayarladık. Nereye kadar ayarladık? Bunu Elite'e kadar ayarladık. Diğerlerini ayarlamadık. Hem bizim ayarlamadığımız diğer şeyleri ayarlayabiliriz. Hem de diyelim ki biz Elite Technium Ingot yapmak istiyoruz. Ve bundan çok sayıda vereceğim şu anda. Mesela ne eksik? Electrum Gear eksik. Bunu yapamıyoruz şu anda. Bunu da sisteme öğretmem gerekiyor ki benim hepsini tam otomatik şekilde yapabilsin. Artık Diamond'a erişimimiz olduğu için Diamond Gear'ı direkt olarak yapabiliriz. Bizden ne istiyor? 4 tane Diamond istiyor.
Onları geliyorum bizim burada eskiden kullandığımız metal presin içerisine koyacağım. Altında ne takılı? Altında gear takılı. 4 taneyi buraya attım. İlk Diamond Gear'ı burada işliyoruz. Daha sonra işlediğimiz bu Diamond Gear'ı da Gear Working Die'ye çeviriyoruz. Tabii ki de bunu respi olarak değil, şurada yapalım. Şöyle çevirdik. Artık bunu bir termal makinesinin içerisine, yani metal presin içerisine koyup kullanabiliriz. O yüzden bir tane daha metal pres yapacağım ben. Daha doğrusu bunun termalde adı Multi Servo Press. Geçen bölümde dediğim gibi ben burada olabildiğince tüm respileri öğreterek gitmek istiyorum. O yüzden bunları da şu şekilde öğreteceğim. Ve artık multi servo presimizi de yaptık. Onu da buraya gelip termal makinelerin yan tarafına koyabiliriz. Buradan hangisini çıkartabiliriz? Buradan redstone furnace'ı çıkartabiliriz. Çünkü bizim orada daha iyi bir furnace'ımız var. Redstone furnace'a şu anda ihtiyacımız olmayacak. Buradaki pulverizer'ın yanına bunu tekrardan koyuyorum. İçerisine de Gear Working Die'yi koyuyorum. Şimdi Refined Storage sistemine tekrar geldik. Ve buraya bir tane daha recipe tanımlayacağız. Bu recipe de Electrum Gear olacak ilk başta. Electrum Gear'ın yapımı 4 tane Electrum ingotu multi servo press'e attığımızda, tabi burada Gear Working Die'yi çıkarmayı unutmayın. Bu şekilde attığımızda bize Electrum Gear verecektir. Şimdi bunu geliyorum arkasına bağlıyorum crafter'ı. İçerisine gerekli recipe'yi atıyorum. Ve buradan son olarak arkadan input, üstten output şeklinde ayarlıyorum bunu. Buradaki laser oil sistemine bağlayacağım bunda. Bu şekilde bağladım. Down tarafından bir tane item card. Buradan extract diyorum. Artık burada oluşan Electrum Gear'lar otomatik olarak bizim buradaki interface'in içerisine çekilip base'e gönderilecektir. Şöyle bundan bir tane craft'ını deneyelim. Ne eksik? Electrum Ingot eksikmiş. Bunu da öğretmemiz gerekiyor tabii ki de sisteme. Onu da Induction Smelter içerisinde Silver ve Gold'u geçirerek yapıyoruz. Bunları bu şekilde öğretiyorum. Burada Induction Smelter için bizim bir tane crafter'ımız vardı zaten. Bunun içerisine attım. Şöyle tekrardan deneyelim. Bir tane craft verdim. Öncelikle Electrum ingotlar craftlandı. Daha sonra Electrum Gear craftlanıyor şu anda. Onun içerisine hızlandırma takmadığımız için şu anda yavaş çalışıyor. Hızlandırmasını da takacağız. O da oldu ve artık 221 tane Electrum Gear elde ettik. 220 tane vardı. 221'e çıkardık bu şekilde. Şöyle bir 10 tane Elite Technium Ingot Craft vereceğim. Bakalım eksik bir şey var mı? Yapıyor mu her şeyi sorunsuz şekilde? Buraya geldiğimiz zaman bunun içerisine eşyaları aktaracak birazdan. Craftlamasını bitirdiği zaman. Gördüğünüz gibi buralarda craftlar olmaya başladı. Bunlara augment de yapmamız lazım bizim. Daha da hızlandırmamız lazım. Bunu da kenara koyuyorum ki sisteme öğretebileyim. Böyle kendim elimle bir 2x hızlandıracağım. Buradaki termal makineleri bizim mekanizm makinelerine göre daha yavaş çalışıyor. Bunlar da yavaş kalmasının sebebi budur. Gördüğünüz gibi buraya yukarıya eşyaları aktardı ve burada oluşan eşyalar tekrardan laser node yardımıyla bizim interface'in içerisine aktarılıyor ve sisteme gönderiliyor. Bu şekilde de craftları tamamladık. 10 tane daha Elite Technium Ingot'u kolaylıkla oluşturabildik artık. Bunun bir üst seviyesi Ultimate Technium Ingot'u oluşturmamız da gerekiyor. Bunu yapmadan önce dediğim gibi ben burada termalde buradaki Resonant Integral Components'ı öğretmek istiyorum. Hiçbir malzemesini bilmiyordu. O yüzden şu malzemelerin hepsini bu şekilde yana doğru aktarıyorum ki tek tek bunları da öğretebileyim. Hardened Glass'tan başlamak istiyorum. Obsidian, Steel Dust ve Sand ile yapılıyor. Steel Dust'ı zaten biliyoruz. Bunu Enrichment Chamber'da üreteceğiz. İkinci olarak Enderium Ingot'a bakıyoruz. Enderium Ingot yine Induction Smelter'da yapılıyor. Bu şekilde bir resipisi var. Bunu öğrettim. Burada benim hem Diamond Dust'ı hem de Ender Pearl'ü öğretmem gerekiyor. Ender Pearl şu şekilde kolay. Diamond Dust'ta Crusher'ın içerisinde Diamond'ı geçirerek yapıyoruz. Burası da tamam. Üçüncü öğreteceğimiz şey Lumium Gear. Bunu da yeni oluşturduğumuz metal press'in içerisinde yapacağız. Şöyle bakalım, Lumium'un yapımını da bilmiyoruz. Bunu da öğretmemiz gerekiyor. O da şu şekilde. Hemen bunu da öğretiyorum. Burası da tamam. Son olarak bir alt seviyesi olan Reinforcement Integral Component'ı öğreteceğiz. Bunun için ne eksik? Signalum Gear ve Hardened Component eksik. Signalum Gear yine aynı şekilde metal press'in içerisinde. Hardened Component, Gold Gear, bu şekilde hepsini öğretiyoruz sırayla. Şimdi bunların gerekli şeylere, gerekli yerlere koymamız gerekiyor. Bu ikisi, hatta bu üçü normal crafting resipisi. Ve buradaki Ender Pearl de crafting resipisi. Bu şekilde gear olanları buraya aktarıyorum. Induction Smelter'ın içerisine Enderium Ingot, Lumium Ingot ve Hardened Glass'ı aktarıyorum. Ve son olarak Diamond Dust'ı da bizim buradaki
Ultimate Crushing'in içerisine aktarıyorum. Şimdi gelip bundan bir 10 tane vermeye deneyelim. Bir eksiğimiz var mı? Gördüğünüz gibi yapabiliyor hepsini. Bu şekilde 10 taneyi verdim. Artık buraların içerisinde gördüğünüz gibi bunlar çalışmaya başladı. Bunlar olurken de diğer hızlandırmayı öğretelim. O da Flux Link Edge Amplifier. Bunu da şu şekilde öğretiyorum sisteme. LED Gear, Electrum Plate ve Redstone Flux Coil istiyor. Hiçbirini bilmiyormuşuz. Bu normal crafting resipisi. Bunu kenara alıyorum. Bu tekrardan multi servo press resipisi. Ve son olarak da LED Gear. Bu da içerisinde Gear Working Die olan multi servo press resipisi. Bunları gerekli yerlere koyalım. Gear kısmı burada. Plate kısmı burada. Ve diğer iki resipiyi de buraya aktaracağız ama burası dolmuş. O yüzden bir tane daha Netherite Crafter yapalım. Hatta varmış direkt sistemde. Bunu artık değiştirebiliriz. Onu da şu şekilde koyuyorum. Hızlandırmaları içerisine attım. Bundan da 1.64'lük verelim. Yapmaya başlasın yavaş yavaş. İlk gelen upgrade'leri de buradaki multiservo press'in içerisine takıyorum ki bunu da hızlandırsın hemen. Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Şimdi burada otomatikleştirmemiz gereken diğer şey bizim blast chiller'ımız. Buradaki artık tankı kırıyorum. Bunu çünkü yine ben crafter'la otomatikleştireceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapacağız. Refined Storage'ın External Storage'ını biz gelip bir tane sıvı tankına koyarsak, yani mesela burası bir sıvı tankı. Bunu direkt olarak görüyor mu emin değilim ama buna koymayı deneyelim. Bu şekilde geldim, alt tarafına bağladım. Buraya type'ı items'tan flu'yu da çevirirseniz buranın içerisindeki sıvıyı görecektir. Buradaki tankı direkt olarak göremiyorsak normal bizim mekanizmin tankını kullanırız. Şöyle bakalım. 512'de 411, yani buranın içerisindeki lavayı görebiliyor. Burada yapmanız gereken bir şey daha var. O da şu. Buraya lavayı tanımlamak iyi olur. Çünkü sebebi şu. Buranın içerisindeki lavayı tamamen bitirirsek ve sisteme başka bir sıvı çekersek, diyelim ki bir yerde su çekiyoruz sisteme. Bu su otomatik olarak burası boş olduğu için buradaki tanka aktarılacaktır. Buradaki tanka aktarıldığı için de artık buranın içerisine daha fazla lava giremiyor olacaktır. O yüzden bunu yaparken özellikle sıvılarda filtre koymayı unutmayın. Şimdi Refined Storage'da bizim buradaki içeriye aktardığımız sıvıları görmemizin de bir yöntemi var. O da Fluid Grid yapmak. Önce normal bir tane grid craftlıyoruz. Bu şekilde craftladım. Bunu da Fluid'e çeviriyoruz. Onu da buraya yerleştirdim. Artık burada bu şekilde 414 kova lava olduğunu görebiliyoruz. Sistemde kovanız varsa bunu otomatik olarak üzerinize çekebilirsiniz. Normalde buradaki sıvıyı şu şekilde kovayla çekebiliyorsunuz. Ama burada bir görsel bug ya da buradaki tankla alakalı bir bug var. Mesela buradaki kovayı şu anda tıklasam da alamıyorum. Bunun sebebi de ya dediğim gibi buradaki Fluid Grid sistemi bug'lıyor ya da oradaki tank sistemi bug'lıyor. Oradaki tankı değiştirerek deneyebiliriz bunu. Bizim ekstra olarak bir tane fluid tankımız var. Bunu tamamen kırıp buradaki fluid tankla değiştireceğim. Ama bir tanesi bunun hepsini almaya yetmeyecek. O yüzden bir tane daha yapıyorum. Öncelikle bu suları boşa gitmesin diye tanka aktarmalıyız. Şöyle aktardık. Buranın içerisi tamamen bitti. Bunu kırdığım zaman bunların yerine artık normal fluid tankı koyabiliriz. Bu şekilde iki taneyi koyacağım. Bunları bilerek üst üste koydum. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu üsttekine ben Configurator modu, mesela Configurate Items modunda Shift sağ tıklarsam üstteki sıvıyı alta aktarıyor. Yani bu iki tank tek bir tank gibi düşünebilirsiniz artık. Buradaki kabloları da ben artık değiştireceğim. Burada hızla alakalı bir sorunumuz yok. Ama daha güncel kablolarımız varken niye değiştirmeyelim? Bu şekilde değiştirdim. Şimdi bir bakalım sistem buglanıyor mu? Buglanıyorsa şöyle alabildim. Geri koyabiliyor muyum? Geri koyamıyorum çünkü oradaki tank tamamen dolu. Buradan bucket alamıyorduk mesela. Bucket almayı deneyelim. Bucket alabiliyoruz artık. Yani bizim oradaki tankımız sistemi bug'lıyormuş. Haberiniz olsun. Bunu kullanırken siz de mekanizm gibi başka modların tanklarını kullanmaya çalışın. Immersive Engineering tankı burayı bug'lıyor. Bunu da yaptığımıza göre artık Obsidian'ın craft recipe'sini verebiliriz. Obsidian şöyle, Blast Shield'ın içerisinde bir kova lavdan bir kova obsidian elde ediyoruz. Ben bunu birebir olarak vermeyeceğim. Burası 24 kova sıvı alabiliyor. Hatta termalin yeni augmentini taktığım zaman belki daha fazla alabiliyordur. Burayı değiştiriyor mu emin değilim. Yanlış şey söktük. Şuradan sökeceğiz. Şu anda 8'e düştü. Mesela bu etkiliyormuş. Bunların hepsini birden mi taktım? Ha, buraya koymuş. Buraya tekrardan koyuyorum. Artık 32 kova alıyor. Yani ben craft recipe'sini
Bu şekilde 32.000 lava diyorum. Yani 32 kova lava. Ve 32 tane obsidyen diyorum. Bunun sebebi de buranın içerisine durmadan tek tek bir kova bir kova aktarıp yavaşlamasını istemiyorum. Mesela buradaki craft, bir kovanın craft'ı bitecek. Sonra bir tane daha aktaracak. O aradaki boşlukta beklemesi gerekecek bunun. Onu istemediğim için bu şekilde bir craft resipisi verdim. Giriş çıkışlarını ayarlayalım. Ne yapıyorduk? Arkadan input, üstten output yapıyoruz. Buradaki kısımdan da DAM'dan extract yapıyoruz. Bu şekilde sisteme tekrardan bunu da bağlıyorum. Artık otomatik olarak obsidyen üretebiliyor olmamız lazım. Hemen gelip deneyelim. Şimdi bizim 11 tane obsidyenimiz var. Şöyle bir 12 tane daha veriyorum. Bir tane bile versem bu arada 32 tane yapacaktı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş obsidyenler geliyor. Artık obsidyeni de otomatikleştirmiş olduk. Sadece burada tek bir şey daha yapmak istiyorum. Bizim buradaki signal'ın blokları artık güncellemek istiyorum ki burası daha hızlı çalışsın. Şimdi bizim burada cap block olarak kullanabileceğimiz en iyi şey Block of Netherite. Şöyle kullanımlarına bakarsak cap block'ta 20 tike indiriyor. Bunu da otomatik craft'ını öğretmiştik zaten sisteme. Bundan 4 tane istiyorum. Direkt sistemde Netherite olduğu için yaptı bunları. Artık bunları da Block of Netherite ile güncelleyebiliriz. Şöyle sağ tıkladığın zaman 20 tikte bir üretiyor bunu. Bizim Signal'ın bloklara kullanımına bakarsak şöyle 40 tikte bir üretiyordu. Yani 2 saniyede birden 1 saniyede biri çıkardık. Bunu da hızlandırmış olduk. Yaptığımız resonant komponentleri tüm buradaki makinelere takıyorum ki bunlar da hızlansın. Artık bunu da yaptığımıza göre bir üst seviye olan Ultimate Technium Ingot'u öğretmeye geçebiliriz sisteme. Şöyle kenara ekledim. Buradan başlıyoruz. Bu arada bunu şöyle 2 tanesi eksikmiş. Bunları bir kaydedeyim. Bunu şu şekilde tıkladığınız zaman burada altta bir tane bar var. Ben bu barı ilk başta fark etmemiştim. Canlı yayında demiştim ki buraya sadece 9 tane eşya koyabiliyorsunuz. Buraya daha fazla eşya koyabiliyormuşsunuz. Direkt bu şekilde koyuyorum. Neler eksikti? Uranyum sheet metal. Bunu da öğretelim. Bu şekilde bir craft'ı var. Uranyum plate de metal press'in içerisinde yapılıyor. Ben onu da öğretiyorum. Ne kaldı? Bu ikisini öğrettik. Burası tamam. Dielectric paste kaldı. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Birincisi lava bucket kullanarak yapabiliriz. İkincisi blaze powder kullanarak yapabiliriz. Burada lava bucket kullanmak bence daha mantıklı. Ama bunda lava bucket'ı otomatikleştirmemiz gerekiyor. Şimdilik bunu öğreteyim şu şekilde. Alt tarafa koyuyorum. Bu ikisi normal crafting recipe'siydi. Burada lava bucket'ı öğretmemiz gerekiyor. Bunu Bottling Machine'de de yapabilirsiniz. Fluid Encapsulator'da da yapabilirsiniz. Ama ben farklı bir şekilde yapacağım. Şimdilik şu şekilde direkt recipe'sini veriyorum. Şu normal craft recipe'lerini buraya attım. Diğer recipe'leri de gereken yere atayım. Buradaki multi servo press'e plate recipe'sini ve son olarak bir tane de buraya gelecek. Onu şimdilik atmıyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Geçen seride yine bunu da yapmıştım ben. Bu şekilde buna bir crafter bağlayacağım. Bu crafter'ın içerisine diyeceğim ki burasına fill diyeceğim. Yani içerisine gelen eşyayı doldursun. Buradaki lava bucket recipe'sini buradaki crafter'ın içerisine aktaracağım. Yani sistem şu şekilde çalışacak. Ben şu anda elle gösteriyorum. Buranın içerisine ben bir tane bucket attığımda bu bucket buradaki slota geliyor. Buradaki slottan işlem tamamlanıp alt kısma geçiyor. Şimdi burayı hem buradaki Iron Crafter'ı sisteme bağlamamız gerekiyor. Onu şu şekilde altındaki bloğu kırıyorum. Hem bunu bağlamak için hem de buradaki eşyayı çekebilmek için bir tane interface koydum. Artık yukarıdaki crafter'ın da bu şekilde parladığını görebilirsiniz. Şimdi buraya laser node koyacağım. Altına bir tane laser node koyuyorum. Üst tarafından eşya girişi sağlayacağım buraya. Ve buraya bir tane daha laser node koyuyorum ki buranın içerisindeki eşyayı çekebilsin. Normal laser node'u koydum. Extract dedim. Ve bunu bağladığım zaman artık buranın içerisindeki gördüğünüz gibi lava bottle direkt olarak sisteme gitti. Bu şekilde lava bottle'la otomatikleştirmiş olduk. Lava bottle'ı neden otomatikleştirdik? Buradaki dielectric paste'i yapmak için otomatikleştirmiştik. Bunun respisini öğretmiş miyiz? Bakalım. Bunun respisini vermişiz. Son olarak bizim otomatik clay'e ihtiyacımız var. Bunu tekrardan burada yapabiliriz. Artık buna ihtiyacımız olduğu için. Buraya yine bir tane miner ve bir tane drawer koyacağım. Bu şekilde bunun üzerine tekrardan yerleştirdim. Drawer'ı da koydum. İçeriğini koyuyorum. Bunu tekrardan kilitliyorum. Üzerimize kablo almadığım için direkt bunu önden bağlayacağım bu seferlik. Artık clay'ler de sisteme otomatik olarak gidecektir. Burası da clay üretiyor. Şimdi clay'i clayball'a çevirmemiz gerekiyor. Onu öğretelim sisteme. Bu da zaten direkt olarak normal clay'i
Crafting recipe'sine koyup Claybal'a çeviriyoruz. Bu şekilde bunu da yaptık. Artık bunlarla beraber bizim Ultimate Technique Mingot'u da buraya öğretebiliriz. Bir tane chest. Bunun yapımını da size göstermiş olayım. Bu arada şunu şimdilik şuraya bir geçiş koyacağım. Iron Crafter'ı koydum. Hazırladığımız craft recipe'sini buranın içerisine koydum. Bu şekilde bunu da bağlıyorum. Sadece buraya recipe'yi girmek kaldı. Onun için de şöyle yapıyoruz. Buradan gelip bir kere recipe'yi istiyorum elle. Bunu normal şekilde istedim. Gerekli malzemeleri craftlayacak ve buradaki driver'ın içerisine aktaracak. Hepsi gelmiş şu şekilde. Bunu geliyorum. Burada move items deyip kaydediyorum buraya. Tabii ki de bunu otomatik yapmadığımız için buradaki bir kayıt kısmı yok. Bunu bir otomatiğe çevirelim. Bunu unutmuşuz. Şu şekilde bunu da otomatiğe çevirdik. Ve gelip artık buradaki barrel'ın altına koyduğum zaman gördüğünüz gibi buradaki recipe'ler gelecek. Bunun için Advanced da kullanabilirsiniz. Ama elimizde hazır Ultimate var. Bunu kullanalım. Bunu buraya kaydettim. Çift kliple kaydediyoruz. Selected yapıyoruz. Artık oluşan recipe'ler burada otomatik olarak işlenecektir. Ve buradan bir tane item kart yardımıyla bunları çekeceğiz. Buraya gelip baktığımızda craft recipe'si tamamlanmış gözüküyor. Şöyle bir 10 tane verelim. Bunları da buraya aktardı ve craftlamaya başlayacak hepsini aktardığı zaman aşağıya. Şimdi bunu da otomatikleştirdiğimize göre bir sonraki otomatikleştireceğimiz şey Quantum Compressor. Bunun içerisinde ne yapıyoruz? Technium Singularity yapıyoruz. Bunun içerisine tekrardan ben Ultimate Catalyst'ı atıyorum. Arkasına bir tane güç bağlaması yapmamız gerekiyor. Bunu da yaptım. Tekrardan bir tane barrel, bir tane de crafter alıyorum buradan. Buraya vereceğimiz recipe'ne 8 tane Ultimate Technium Ingot'tan bir tane Technium Singularity veriyor diyeceğiz buraya. Bunu kaldırıyoruz. Burayı 8 yapıyoruz. Bu şekilde craft recipe'sini verebiliriz. Buranın üzerine şu şekilde koydum. Bunu koydum. Pattern'ı da koydum. Artık otomatik olarak buraya eşyalar geliyor olması lazım. Bu da buradaki crafting table'lar gibi otomatik çekiyor mu? Buna emin değilim. Onu deneyip göreceğiz şu anda. Şöyle geldim. Bir tane Singularity Craft istedim. Buraya recipe'leri attı ama otomatik olarak alt kısma aktarmadı. Yani bu ne demek oluyor? Burası otomatik olarak yukarıdan çekmiyor demek oluyor. O zaman bunun içerisine eşyayı direkt olarak vermemiz gerekiyor. Üst tarafına şu şekilde alta bakacak şekilde crafter'ı koyuyorum. Recipe'yi bu sefer bu şekilde koydum. Şimdilik bir tane elle vereceğim. Craft recipesi tamamlansın. Buradan extract'ını yaptım. Ve bunu tekrardan buradaki sisteme bağladım. Şu anda sadece buraya bir tane kablo bağlamamız gerekiyor ki craft'ı görebilsin. Bunu da yaptığımız zaman bakalım oradaki craft recipe sorunsuz tamamlanmış gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu an bir tane daha Singularity veriyorum. Bir deneyelim. Buranın içerisine aktardı mı? Göremedik. Aktardıysa da hızlı aktardı sanırsam. Şöyle bakalım. Singularity'yi craftlamış. Yani buradaki crafting recipesi de tamam. Şimdi bir sonraki adıma geçebiliriz. Bir sonraki adımda buradaki Hellish Technique Mingot'u otomatik craftlama olacak. Öncelikle bunu gelip buradaki kısmı öğretiyorum. Gerekli her şeyi buraya koydum. Şimdi ne eksik gözüküyor burada? Burada kenarlardaki 4 tane Refined Glowstone Ingot ve Soul Sand'ler eksik gözüküyor. Bunları öğretmemiz gerekiyor sisteme. Refined Glowstone Ingot gayet kolay. Bizim osmium'la olan kompresöre Glowstone Dust koyuyoruz. Bu şekilde bunu da ekliyorum. 9'lu 9'lu yine aynı şekilde her zaman yaptığımız gibi. Buranın içerisine aktardım. Şimdi bizim burada diğer yapmamız gereken şey ne? Soul Sand. Soul Sand nasıl yapılıyordu? Önce Compressed versiyonunu yapmamız gerekiyordu. Bunu da normal Soul Sand'e çeviriyorduk. Şöyle buraya bunu öğretelim. Compressed versiyonda Compressed Sand'lerle birlikte Ultimate Technique Mingot'u kullanarak yapılıyor. Bunu da öğrettik. Bu da normal crafting resipisi. Burada bizim sand'i bir şekilde öğretmemiz gerekiyor sisteme. Öncelikle Compressed Sand'i öğretiyorum. Normal sand'i de biz miner'larda craftlayabiliyorduk. O yüzden bunun için bir tane miner yapacağım ben. Artık burada biz genel olarak uçarak gittiğimiz için çok fazla buradaki yürüme yollarını kullanmıyoruz. O yüzden diyorum ki ben bizim miner'ı direkt olarak artık buraya kurabiliriz. Bu şekilde buraya kuruyorum. Burası fazla oldu. Miner'ını koydum. Üzerine driver'ını koydum. Bunu da kilitledim tekrardan. Import cable ile birlikte bunu çekip nereye koyacağız? Buradaki driver'ların bir tanesini yerleştireceğiz. Buraya bunu koyuyorum. Artık bizim gördüğünüz gibi sandler buraya 33 tane var şu anda. İşlendikçe yenisi gelecektir. Bu şekilde hepsini
Block of Netherite'larla değiştirmiş oldum. Buranın üzerindeki kırılan şeyi tekrardan koyuyorum. Makineler tekrardan çalışmaya başladı ve burada artık bakarsak şöyle sende 20 saniyede bir, yani 20 tikte bir daha doğrusu, yani saniyede bir tane oluşturacak şekilde kazıyor. Buraların hepsini 90'dan 20'ye indirdik. Yani 4,5 kat hızlandırmış olduk bunların tamamını. Buradaki makinelerin bunlara yetişeceğini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi içerileri dolmaya başladı bile. Tabii ki de şu anda enerji sıkıntısı var. Oradaki enerji kablosu kırıldığı için ve bunların hepsi aynı anda çalışmaya başladığı için şu anda enerjisi yetmiyor olarak gözüküyor. Ama buradaki enerjiler dolduğu zaman muhtemelen yeterli kalacaktır. Kalmazsa buradaki kabloları da değiştirmek zorunda kalacağız. Ama şimdilik burasını bu şekilde bırakıyorum. Artık sende de ve Soul sende de otomatikleştirmiş olduk. Sadece buradaki respileri koymam gerekiyor şu şekilde. Bunların hepsi tamam olduğuna göre ne yapacağız biz? Hellish Technium Ingot yapacağız. Bunun respisini ayarlayabiliriz. Şimdi burada ben Extended Crafted'ın crafterlarını da öğretmek istiyorum sisteme. Bunlardan çok fazla craftlamayacağız büyük ihtimalle ama dediğim gibi her şeyi öğreterek gitmek istiyorum. O yüzden bunları da öğreteceğim bu şekilde. Şöyle son seviyesine kadar geldik ve son seviyesinde otomatiğini ve ikinci seviyesinde otomatiğini öğretmek istiyorum. Çünkü şu anda ikinci seviyesinin otomatiğini kullanacağız Crafter'da. Bundan bir tane craftlamak istiyorum. Ne eksik? Wooden Hopper eksik. Hemen bunu da sisteme öğretelim. O da şu şekilde yapılıyor. Artık bunu craftını veriyorum. Gerekli malzemeler üzerimde var mı? Sanırsam bir tane daha crafter almamız gerekiyor. Onu da alalım. Artık buraya gelip bunu da ayarlayabiliriz. Craft respisini artık buranın içerisine koyuyorum. Şimdi bu yukarıdan eşyayı alıp alta aktaracaktır. Bir tane craft'ın respisini verelim. Gelen eşyalarla da artık Hellish Technium Ingot'u da otomatik craftlatalım. Şöyle bir tanelik istiyorum bundan. Eşyalar buraya geldi. Bu eşyaları buradan aldım. Ve bizim craft'ın içerisine gidip koyup buraya öğrettim. Artık bu otomatik olarak craftlanacaktır. Sadece burada çekmemiz kaldı. Extract diyorum. Buradan çekiyorum eşyayı. Yanlış yüzüne koymuşuz. Şu yüzüne koyacağız. Buraya tekrardan koydum. Artık içerisindeki eşyayı da otomatik olarak çekti. Gelelim sistemden bir isteyelim bakalım. Eksik bir şeyimiz var mı? Böyle 10 tane istiyorum bilerek fazladan. Hepsini yapabiliyor gördüğünüz gibi. Tabii ki de burada bol bol gold ve netherite scrap harcayacak. Şöyle 10'lu craft'ını verdim. Bunu da gördüğünüz gibi yapmaya başladı. Şimdi ben bu bölümde başka neyde ilerlemek istiyorum? Buradaki kısımda ilerlemek istiyorum. Buradaki Essence kısmına gelirsek bizden Advanced Mob Essence ve Elite Mob Essence istiyor. Bunları nasıl yapıyorduk? Bunları Essence Converter ile birlikte çevirmemiz gerekiyordu. Ama ondan önce buradaki Advanced Lore Essence'ları ben bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Şöyle yarısını çıkartalım. Diğer yarısı kalsın. 40 tanesini çıkarmış olacağız. Onları buraya aktarıyorum. Ve bunu biraz hızlandıracağım. Böyle olabildiğince hızlı yapsın bunları da. Alt tarafa gördüğünüz gibi elitleri aktarmaya başladı. Artık buradaki upgrader'ı converter'la değiştirip buranın içerisine hem elitleri hem de advanced'ları koyacağım ki bunlardan mob essence üretsin. Kalan kısımdan da bir 64'lük advanced koydum. Tabii ki de buradaki converter'ın durability'si bittiği için bir tane daha converter craftlamamız gerekiyor. Böyle bir tane daha craftlıyorum ve tekrardan bunu hızlandırdım. Artık advanced kısmında yapıyoruz. Bunları yaptık. Şimdi burada görevde ilerlemek için bizden ne istiyor? Nether Star istiyor. Nether Star'ı nasıl yapıyoruz? Nether Star'ı şu şekilde Ultimate Crafting'in içerisinde craftlamamız gerekiyor önce bir tane. Bir tane craftladıktan sonra Research Applicator'ın içerisinde daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Ama öncelikle bir tane craftlamamız gerekiyor. Şöyle buranın içerisinden bir stack de Basic Ore Essence'ı geçireceğim. Daha sonra Upgrader'lar çalışabilir tekrardan. Kalan kısmını da buraya dolduruyorum. Upgrader'larla beraber bunlar üst seviyeye çıksın. Gördüğünüz gibi burada 64 tane de ondan elde ettik. Şimdi bizim burada üst seviye crafting table'ımızı kullanmıştık. O yüzden bir tane daha yapacağım bundan. Şöyle bir tane craft'ını istedim. Bakalım yapabiliyoruz mu? Buradaki crafting'i de yaptı. Şimdilik bunu direkt olarak buraya yerleştireceğim. Geçici olarak burada yapacağım. Ne istiyorduk? Biz Nether Star yapmak istiyorduk. Hemen şuraya gelelim. Bir tane Nether Star'ımızı bu şekilde yaptım. İlk Nether Star'ı elde ettik. Daha sonraki Nether Star'ları biz burada craftlayacağız. Buranın içerisine ben Nether Star'ı atıp içerisine Elite Mob Essence'ları koyarak bunları bu şekilde çoğaltacağım. Böyle gelenleri alıyorum. Artık bunlardan biz ne yapabiliriz?
Bacon yapabiliriz artık. Şu şekilde Bacon'ı da yapıyoruz. Bacon'ı cap block olarak kullanabiliyorduk hatırlıyorsanız. Hem cap block olarak bunun hızını 10'a düşürüyor. Hem de burada Tier 10 support frame'leri yapabiliyoruz. Ayrıca 4 tane yaptığımız zaman da yeni chapter'ın kilidini açmış oluyoruz. Şöyle 3 tane daha craftladım. 4 tane bacon'ımız oldu. Bunları kullanarak da artık yeni chapter'ın gate'ini açalım. Space programı geliyorum. Buradaki verdiğim zaman artık bu kısmı açmış olduk. Bu kısmı şu anda bu bölümde yapmayacağız. Bu bölümde son olarak ne yapalım? Bizim buradaki Tier 10 support frame'leri yapalım. Bunun için bize bir tane daha Nether Star gerekiyor. Ben bunları biraz hızlandıracağım. Gerekli miktarda Essence oluştuğunda geri döneceğim. Son olarak artık burada gördüğünüz gibi şunu da biraz hızlandırmam gerekiyor. Buradaki Essence'ları Mob Essence'a çeviriyorum. Bayağı bir burada Nether Star'da elde ediyoruz. İşte bu Nether Star'ı kullanarak da son bir kere daha Bacon yapıyorum. Ve bu Bacon'ı kullanarak da ilk Tier 10 support frame'lerimizi yapıyoruz. Bundan çok fazla yapmayacağım. Sadece chapter tamamlansın diye bundan bir tane yaptım. Ve buradaki chapter'da tamamlamış olduk. Artık önümüzdeki bölümleri buradaki space kısmına geçip uzaya giderek geçireceğiz sanırsam. Ama bu bölümlük burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.